Hepinize merhabalar. Bende bir değişiklik var. Fark edenler aşağı lütfen yorum olarak yazsın. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi saçım tıraşlı. Tabii ki bunun bir sebebi var. Üzerimde de şöyle gördüğünüz gibi bir önlük. Instagram kullanan arkadaşlarım bileceği Şef Aziz Tanrıkulu. Bir kardeşimiz var. Yani çok yetenekli bir şef bu. Böyle şef önlükleri yaptı. Ben de ona bir hayırlı olsun diye ilk siparişimi verdim. Hani böyle hep benim üniformam vardı ya, eşofman üstü. Artık onu giymeyeceğiz. Çok kilo almadığım takdirde şu an idare ediyor işte bununla. Bundan sonra artık karşınıza bu şekilde çıkacağım. Bu arada arkadaşlar şef önlüğü olması hiçbir şeflik iddiam yok. Yani beni izleyen şeflerden, şef kardeşlerimden, büyüklerimden bu manada özür dilerim. Öyle bir iddiamız yok. Biz evimizde böyle kendince bir şeyler yapan, uğraşan bir hobiciyiz. Bizi böyle görün, böyle kabul edin. Başka hiçbir iddiamız yok. Şimdi arkadaşlar bugün önümde hepimizin çok sevdiği şöyle kavurmalık kuzu etleri var. Ama bu kuzu etinin bir de hikayesi var. Geçenlerde bu arada hadi söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar saç ekimi yaptırdım ben. İstanbul'da bir kardeşimize sağ olsun benle ilgilendi. Gittik geldik falan filan derken işte saç ektirdik. Aşağı yukarı şu an bir ay falan oldu. Oraya gittiğim zaman ilk kontrole gittiğimde işimiz erken bitti. İstanbul'a da her zaman gidemiyoruz. Orada bir dostumu ziyarete gittim. O da sağ olsun tam böyle öğlen yemeği vakti gidince böyle bize bir kavurma ikram etti. Arkadaş bak samimi söylüyorum. Öyle bir kavurma yok. Bak öyle bir kavurma yok. Daha önce burada pamuk etli bir kavurma yemiştim. Onu da anlatmıştım size. Rize kavurması. Bak o da muhteşemdi. O dana etinden yapılıyordu. Bu kuzu etinden bir kavurma ama ya amcamla beraber gitmiştik ya ikimiz böyle bir göz göze baktık yani lan bu ne falan diye. Arkadaşlar gerçekten çok harika bir kavurma yedim orada. Tabi sordum ya dedim bu ne eti falan şudur budur derken bana dedi ki ya Kanarya kasabı var. İstanbul'un eskilerindenmiş. Ben bilmiyordum. Ama İstanbul'da böyle çok lüks yerlere et veren bir firmaymış bu. Hatta babası çok yakın bir zamana kadar da Kasaplar Odası Başkanıymış. Ben bilmiyordum. Bursalı olduğum için çok bilmiyorum ama o arkadaş İstanbullu. Dedi ki ya sahibi benim arkadaşım. Onlar yapar dedi bu kavurmayı. Ben de dedi ondan alıyorum bu eti. Neyse arkadaşlar ben bir şekilde bunlarla tanıştım. Bu eti istedim. Bu etin özel bir tarafı var. Biliyorsunuz ben kıvırcık kuzunun hastası, hayranı bir insanım. Yani Bursa'da yaşıyor olmam, Balıkesir'e yakınlık itibariyle de çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü devamlı bu kuzuyu bulabiliyorum. Kanarya kasabında da bu kuzunun en kral diyebileceğimiz yani en has soylarından bir tanesi olan Karnabat ırkı varmış. Yani bunun farkı bizim o damağımızda hissettiğimiz farkın kaynağı buymuş. Açıkçası ben de ciddi bir sipariş verdim onlara. Şimdi bugün o kavurmayı yapmayı deneyeceğim. Tarifi arkadaştan aldım. Daha fazla lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar uzunca bir giriş oldu ama bayağıdır video çekmiyordum. Özlemişim. Anlatacak çok şey var. Şimdi şöyle göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi kuzu eti, yağ oranı falan. Şöyle bakın daha yakın göstereceğim. Gördüğünüz gibi yağ oranı çok iyi bir kuzu eti. Şimdi bu etin farkını ben direktman firma sahibiyle görüştüm. Dedim ya hani biz hepimiz şimdi kavurma yedik yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir kavurma niye abartılır? Bak samimi söylüyorum abartılacak bir şey yani. Firma sahibiyle konuşunca dedi ki Mustafa Bey biz dedi bunları kuzunun gerdanından yapıyoruz. Nasıl yani? Yani normalde biliyorsunuz gerdan en sert kısmıdır hayvanın. Biz anca haşlama veya işte uzun saatler folyoya sarılı fırında vesaire anca yumuşatabiliyoruz bu eti. Dedik ya biz kuzularımıza çok güveniyoruz. Bu dedi bizim Erzincan usulü bir kavurmamızdır dedi. Normalde dedi işte kol ve yani kürek ve but eti yapılır daha çok ama biz dedi çok iddialıyız dedi. Gerdan etiyle yaptırıyoruz. Ama inşallah bugün ben de tuttururum. Ben dedim ki ben o arkadaşta yediğim eti istiyorum dedim. Sağ olsun bana ondan yolladı. Bugün biz yine 10 kişiyiz. Ailecek yiyeceğiz. 3 kilo kuzu etim var. Kuzunun gerdan kısmı. Arkadaşlar bu kıvırcık ve karnabat. Aynı karbonat gibi düşünün. Karnabat. Irkı kuzu. Ama kuzuyu bir görmeniz lazım. Yani hani böyle bodyci kuzu olur ya öyle de yani. Kuzunun bodycisi. Böyle var ya o kadar yakışıklı ki karkasta bulabilirsem şuralara bir yere bir fotoğraf koyarım. Harbi söylüyorum 10 numara. Neyse çok uzattım lafı. Şimdi arkadaşlar benim bir tane döküm tencerem var. Döküm tencereyi önden birazcık ısıttım. Şimdi ilk etapta birkaç dakika şöyle etlerin dışı mühürlenene kadar yüksek ateşte yapacağım. Ondan sonra altını kısacağız. Şu anda tencerem kızgın. Etleri yıkamıyoruz. Direktman paketten içine atıyoruz. Şimdi ilk attığımız zaman sadece bir yaydırın. Şöyle dışlarında bir katman oluşsun istiyoruz. Hemen karıştırmayın. 1-2 dakika içerisinde karıştırmaya başlayacağız.
Ben şöyle bir yarım paket daha açacağım içine. Bakın arkadaşlar, şöyle etlerin dışında şöyle hafiften karamelize bir tabaka oluşması lazım. Burada Maillard reaksiyonu aktif oluyor ve etlerin lezzetini arttırıyor. İşin aslında kavurmanın ilk noktası bu. Ondan sonra aslına bakarsan haşlamaya geçiyoruz ufak ufak. İlk başta suyunu salmadan böyle bir kuvvetli ateşte kavuracağız. İlk başta dışında şöyle hafiften bir karamelize tabaka oluşturduktan sonra ben şimdi bugün 3 kilodan yapacağım ve tencerem yeteri kadar büyük değil. Şimdi bu durumda ben etimi ikiye böldüm. Önce 1,5 kiloyu güzelce kavurdum, dışını mühürledim. Şimdi onu buraya alacağım. Sonra tekrardan tenceremi ısıtıp kalan kısmını da yapacağım. Evet arkadaşlar, dibindeki suyu dahil bütün etleri şimdi bir kaba aldım. Şimdi tekrardan tenceremi iyice kızdırıyorum yüksek ateşte. İkinci kısmını da mühürleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, tencerem tekrardan ısındı. Şimdi kalan etleri de aynı şekilde içine alıyorum. Aradığımız olay bu. İlk baş dışında böyle bir katman oluşacak. Bu işlemi aslında böyle mesela 500 gram, 750 gramlık etlerle böyle parti yaparsanız bir tık daha iyi olur. Ama benim 3 kilo etim var. Şimdi öyle yapmaya kalkarsam 1 saat harcamam lazım mühürlemeye. Siz daha az etten yapacak olursanız bu şekilde yapabilirsiniz. Etlerin renkleri tamamen değişti artık. Bu noktadan sonra yavaş yavaş suyunu salmaya başlayacaktır etler. Şimdi bu kavurmada olmazsa olmazdır. Bakın şöyle tencerenin dibinde herhalde görünüyordur oradan. Ufak ufak suyunu salmaya başladı. Zemine su değmeye başladıktan sonra artık siz istediğiniz kadar bunu yüksek ateşte yapın. Kavurma işlemi bitti. Şimdi bu saatten sonra pişirme işlemine geçiyoruz. Şimdi az önce kenara aldığım etleri sularıyla beraber tekrardan içine. Şimdi altını kısıyorum. Bu noktada artık etimizi kavurma işlemi ilk başta arkadaşlar. Böyle yüksek ateşte dışını güzelce bir kavuruyoruz, karamelize ediyoruz. Orada işimiz bitiyor. Ondan sonra benim birazcık açıkçası tencerem bu iş için küçük. Ama ben bir şekilde idare edeceğim. Daha yayvan bir tencere olursa daha güzel olur ama elimde şu an bu vardı. O yüzden de bununla idare edeceğim. Şimdi şu noktada daha tuzunu atmıyorum. Şimdi tencerenin yanında şöyle çok küçücük bir buhar kaçağı bırakıyorum. Onun dışında şimdi altını kıstım. Etler suyunu salacak. O kendi suyunda artık pişmeye başlayacak. Daha sonra o su buharlaşacak. Yavaş yavaş etlerimiz de yumuşayacak. Ara ara kontrol edeceğiz. O su bu şekilde yetmeyebilir. Eğer yetmeyecek olursa o zaman dışarıdan bir miktar su ve yağ ilavesi yapmak gerekebilir. Ben artık sizi bilgilendireceğim. Biraz sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, an itibariyle tam yarım saat oldu. Şimdi bir kontrol etmem lazım. Dediğim gibi tencerem biraz küçük geldiği için etleri alt üst etmem gerekiyor. Şu an suyunu salmıştır artık. Bir bakalım. Bismillah. Evet, gördüğünüz gibi bakın suyunu salmış. Şimdi ben şöyle etleri bir alt üst edeceğim. Üsttekileri alta, alttakileri üste. Bu şekilde tekrardan kapağını kapatıyorum. Yine bakın şöyle küçücük kenardan çok az bir buhar kaçağı bırakıyorum. O kadar yavaş yavaş suyun buharlaşmasını istiyorum. İlk etapta suyu tamamen buharlaşsın istemiyoruz. Az bir şey açık bıraktık. Böyle yarım saatte bir gelip bakacağız, karıştıracağız. Evet arkadaşlar, an itibariyle 1 saat oldu. Şimdi bir tekrardan kontrol edeceğiz. Bakalım ne durumda, yine bir alt üst edeceğiz. Evet, gayet güzel durumda. Böyle devam ediyor. Şimdi arkadaşlar artık 1 saatin sonunda, bu saatten sonra artık su yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Bu noktada artık tuzumuzu ekleyebiliriz. Normalde bir 50 gram kadar tuz ister bu. Yani bayağı bir tuz koymanız gerekiyor. Şimdi tuzunu ekledim. Şöyle bir alt üst edelim. Aşağı yukarı her 1 kilo için birer tatlı kaşığı gibi tuz ekleyin. Şimdi tekrardan kapattım. Şimdi şöyle birazcık daha aralığını büyüttüm bu sefer. Bir tık daha açık bıraktım. Yine bırakıyoruz. Artık ben yine yarım saatte bir kontrol edip altını karıştıracağım ama videoyu da çok uzatmamak için her seferine göstermeyeceğim. Bundan sonra sonda genel bir bilgilendirme yaparım size. Artık sonda tadımda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, an itibariyle şu an neredeyse 2 saat oldu diyebilirim başlayalı. Şu an bir tekrardan kontrol edeceğim. Evet, artık oradan da görünüyor mu bilemiyorum ama şöyle göstermeye çalışayım size, bakın. Suyu neredeyse artık
bitmek üzere. İsterseniz ben mesela suyuyla da çok severim. Ama hani normal kavurma ayarında istiyorsanız birazcık böyle kapağını artık açarak pişirmeye devam edebilirsiniz. Su tamamen buharlaşır. Dibinde tamamen yağı kalır. Ama hemen yapıp yiyecekseniz suyunun da kalmasında hiçbir sakınca yok. Ekmek banıp yemesi inanılmaz lezzetli olur. Bu arada artık şöyle bir hem tuzunu kontrol etmek için hem de bir nasıl oldu diye bakmak için bir lokma şöyle tadacağım bakalım. Bismillah. Resmen dilinle ezdi. Arkadaşlar şu an bu artık olmuş. Yine altı kısık. Şöyle kenardan biraz daha fazla buhar kaçağı veriyorum. Son 10 dakika artık pişiriyorum. 10 dakika sonra artık tadımda görüşürüz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Artık bitti. Altını kapatabiliriz baba. Ben seni bekliyordum sıcak kalsın diye. Arkadaşlar artık bakın şöyle göstereyim size. Dibinde artık sadece berrak bir yağ kaldı. Suyu kalmadı. Tamamen kendi yağı etin. Başka ne su ekledim ne yağ ekledim. Eğer daha yayvan bir tencerede yaparsanız su buharlaşması daha fazla olacaktır. Ben ilk başta et hacimliydi acaba biraz korktum ama sık sık çevirince başımız belaya girmeden bitirdik hamdolsun. Hacım bu kavurma hangi kavurma sana şöyle söyleyeceğim. Biz amcamla İstanbul'a gittiğimizde hani çok methettiğimiz bir kavurma vardı, hatırladın mı? Sen yiyememiştin o kavurma. Bak arkadaşlar yemin ediyorum bir geldi bu. Mustafa bir geldi. Baba dedi bir kavurma yedik dedi. Ben dedim bu yaşıma yemedim dedim. Lan dedim yapma beni götürmedin falan. Bunu Aynen. oradan mı getirdin? Bak o arkadaşın aldığı kasaptan aldım eti. Heh. Tamam mı? Tarifi de istedim. Heh. Aynısını yaptım. Şimdi sana tattıracağım ama harbi Bak. Allah için diyorum. Aynen. Allah için diyorum. Bak eğer şöyle birazcık alalım biz burada bunları yeriz şimdi. yeter oğlum lan millet de yiyecek Yeriz. Yeter lan yeter. Ay Allah ya. Şimdi hacım Bismillah. bak birazcık Dur bir dakika şimdi he. Oğlum bu iş bu ya. Allah. Biz Periz'deyiz ya. Biz Periz'deyiz ya bu sefer böyle ha. Hadi bakalım. Şöyle bir boş tadar mısın baştan ekmeksiz. Bismillah. Arkadaşlar bakın. Haydi bismillah. Şimdi babam yesin. Ben o kadar güveniyorum ki tarife. Harbi ama bak. Harbi. Bak Eridi. yemin edilmez. Yani yeter ya. Yemin etmek istemiyorum ama vallahi daha bugüne kadar böyle bir kavurma yemedim. Ama Bak. bunun özelliği muhakkak var. Bahsettiğin olay Evet, yani. şimdi bak. Onu şimdi bu arkadaşlara söyleyeceğim. Herkes de bunu yapacak. Samimi söylüyorum. Hani böyle şey diyorlar. Tadım yaptığın zaman şöyle babanla göz göze geliyorsun diyorlar. Böyle biz birbirimizin böyle elektriğine bakıyoruz o ara. Vallahi. Amcam vardı o gün. Babam yoktu. İstanbul'a beraber gittik. Samimi söylüyorum bak amcamla bir yedik böyle bir göz göze geldik aynı. Lan bu ne dedim içimden yani. Bak samimi söylüyorum abartıyorsun demeyin. O kadar güzel bak. Vallahi. Şimdi daha tatmadım ama o kadar eminim. Bak. Et bu. Bildiğin bak. Hurma ya hurma. Bak. Aynen. Görüyor musun? Bak ağzında da aynen böyle eriyor, dağılıyor. Mustafa yine bismillah diyeceğim ama aynen hurma dedin ya vallahi Aynen. hurma. Bak samimi söylüyorum hurma kıvamında. Harika ya. Şöyle bu eti neyse söyle. Sonra bak eğer etten yaparsa böyle olmaz mı bu? Arkadaşlar bak yemin ederim samimiyetle söylüyorum. Daha önce ben hayatımda gerdandan kavurma ne yapıldığını duydum. Hacım bu gerdan eti. Normalde en sert ettir. Hepiniz biliyorsunuz. Sert mi? Sert mi olur? Gerdan anca haşlamayla falan böyle adam olacak bir ettir. Kavurma da genelde biliyorsunuz kol eti, but eti bunları tercih ederiz. Ben gerdandan kavurma yapıldığını duyunca samimi söylüyorum şaşırdım. Yani ben cesaret edip yapamazdım. Şimdi buranın kuzularıyla da bir kere deneyeceğim. Çünkü her gün yemek isteyeceğiniz bir kavurma. Ama burada kasabın özellikle dediği abi biz etimize o kadar güveniyoruz ki gerdanımız bile çok yumuşak. Dediğim gibi başta çok özel bir kuzu ırkı bu. Yani kuzu ırkına özel mi yoksa her etle oluyor mu? Samimiyetle daha önce denemediğim için bir şey diyemem ama ben aşağı linki bırakacağım. İstanbul içinde bu bahsettiğim firma zaten servis yapıyormuş. Siz onlardan faydalanabilirsiniz ama şehir dışında olan arkadaşlar da denesinler bana bildirsinler ben de söyleyeyim herkese ki herkes faydalansın bu işten. Vallahi bunu var ya benim bir tane çok sevdiğim benim Enes'im var İstanbul'da. Topçu Enes. Topçu. Enes'im. Bak İstanbul'dasın şu etten al gözünü seveyim bir kavurma yap. Ben böyle bak oğlum 64'e geldim 65 yaşına geldim neredeyse böyle kavurma yemedim. Vallahi bak abartıyorsam Vallahi bak ne yemedim. derseniz deyin yani bak o Bak. kadar. Arkadaşlar müsaadenizle. Ay Allah ya bismillah.
Ya Ne biçim bir şey ya bu? Mustafa gerçekten doğruymuş. gerçekten öyle ya bak vallahi de. Bizim onda birazcık da kekik vardı. Az da bir kekik atacağım baba bak tam aynısı olacak. Oğlum kekik yakışır da ben bir şeyden az. kekik ama bu Onda vardı. Atmak zorunda değilsiniz ama benim o yediğimde vardı. Ver bir lokma da bana. Arkadaşlar bak öyle bir şey ki hani şöyle ya çiğnemeden yutacaksın bu kadar yani bak. Hani şöyle koca bir parçayı al ağzına at yine aynı sürede yutacaksın yani. O kadar yumuşak bir et. bu arkadaş İstanbul'daki takipçisinin arkadaşları bu eti yetiştiremez abi. O kasaba arkadaşa da söylüyorum buradan tanımıyorum. Ama böyleyse versinler de bizim Hacım, adalet. zaten bak şöyle söyleyeyim başta da söyledim. Orada zaten çok büyük. Şimdi isim verirsen bilmiyorum sıkıntı olabilir belki ama çok büyük herkesin bildiği ultra lüks restoranlara et veren bir firmaymış. Bu arada fiyatları arkadaşlar ben aldım. Sağ olsun Instagram'da da paylaşmıştım. Fiyatları İstanbul standartlarında yani öyle pahalı diyebileceğim değil. Kapıya kadar da servis ediyorlar. Soğutmalı araçlarla. Yani İstanbul'dakiler bu konuda şanslı diyebilirim ama ben de artık bir şekilde buradan alacağım. Gerçekten arkadaşlar bak aldıktan sonra yani benim şu abarttığımı düşünüyorsanız deyin ki bana Mustafa'dan abarttın ya. Abarttın deyin yani. Bak kabul ediyorum yani. Bu kadar net. Her şeyinden köpelim ben. Bak ilk defa bu kadar. Ben Arkadaşlar gerçekten 10 numara bak. Hepiniz lütfen yapın. Bana da Instagram'dan atın. Şuraya bir yere Instagram adresini bırakıyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Hacım indirelim aşağı. ulan helal olsun. Sana helal olmasın. Yani bu ete helal olsun. Allah'ım yarabbim. Ya Yani biz bir şey Rabbim- yapmadık ya. Vallahi bak kavurma ya. Tarif de normal hep bildiğimiz kavurma tarifi. Yani hiçbir özelliği yok. Ama arkadaş bak ilk kavurmaya çıktıktan sonra 1,5 saat sürmedi bu et Bak, biliyor musun? Allah- 1,5 saat sürmeden lokum ya. Vallahi bak mübalağa etmiyorum bak. Yemin billah ediyorum şu şekilde yersin. Yani. Yemeyeyim ayıp olur yani. İnsanlara vallahi ayıp olur. Yoksa bak şu şekilde ne çiğne ne bir şey ya. Bak dişinde bile et kalmayacak o kadar diyorum. Bu ete samimiyetle bayıldım ya. Bayıldım. Babam yememişti. İlk Vallahi. defa yedi. Ben ikinciye yiyorum. Aynı duygularla yedim ya. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eline sağlık. Allah razı olsun. Afiyet şifa olsun. İsmi ne o kasaba arkadaşın? Neydi? Kanarya kasabı. Kanarya Aşağı ben bir yere kasabı. yazarım onu. Seni de tebrik ediyorum kardeşim. Harbiden helal olsun. Yani hayvan kesiyor. Demek ki bu Zaten hacım şimdi bu arkadaşın babası biz tabii tanıştık yani telefonda konuştuk. Sahibi Burak Bey. Burak Bey'in babası zaten İstanbul'da Kasaplar Odası Başkanlığı yapmış 40 sene. Yani bu piyasadan eskiden tavuk karışık falan filan sucuklar vardı ya. Resmen diyor ki Mustafa Bey biz diyor tehditler aldık ama babam yılmadı. Bunları kaldırttırdı piyasadan diyor. Biraz böyle kaliteye takık insanlar, işlerini seven insanlar ve kuzunun karnabat diye bir ırkı var. Ben bundan bir 6 ay önce bir İbrahim abi var Bursa'da o hatırlar. Hatta o her videomu izler aşağıda yazsın. Onunla muhabbetini yapmıştık. Karnabat diye bir ırkı var bu kıvırcık kuzuların. Kıvırcığın padişahı. Ama ben Bursa'da bizim Bülent de dahil olmak üzere sordum kimse bilmiyor. Ben de bir süre aradıktan sonra açıkçası vazgeçmiştim. Yani bulamayacağımı düşündüm. Sonra arkadaşın orada bunu yedim. Bu adamlarla irtibata girdim falan muhabbet arasında dedi ki biz dedi Karnabat dedi alıyoruz Balıkesir'den 3 tane köy tamamen bize yetiştiriyor hayvanlarını dedi. Daha babasının zamanından beri. ulan arkadaş bir tane atayım dedim damağımla ezdim. Vallahi damağımla ezdim Evet, ya. aynen öyle. Neyse ya çok uzattık mevzuyu. Anam Arkadaşlar, anam dişleri olmayanlar. Bak yaşlı insanlar. Herkes yeminle yapın da bir Allah razı olsun desin. Aynen arkadaşlar. Yani bakın hani bazı arkadaşlar reklam zannedecek Yani ama ne reklamı ya bizim reklama ihtiyacımız Kardeşler, yok. biz Reklam almaya da ihtiyacımız Vallahi yok. reklam bile almıyoruz. Bak öyle bir dalga yok. Yani bize zaten yazanlar, edenler biliyorlar. Evet. Biz reklam almaya ihtiyacımız yok Allah'a şükür. Ama istiyorum ki abi işini iyi yapan adamlar da karşılığını görsün ya. Ya bu memlekette herkes aynı olmamalı yani. Bir adam işini özene bezene seve seve yapıyorsa o adam yükselsin. Ben abi isterim. Bu adamlar da yükselsin abi. Samimiyetle söylüyorum hak ediyorlar. Güzel hizmet veriyorlar. Daha fazla uzatmayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oğlum ben ananla ne yapacağım lan artık? Hoşça Bunu kalın. yedi ya. Bunu yiyince ne yapacağız bilmiyorum. Artık hep isteyeceğiz yapacak bir şey yok. Allah'a emanet olun kardeşler. Hadi görüşmek üzere. Bakayım. Ulan Mustafa ya. Vallahi çok Vay iyi ya. anasını ya. Yemin ediyorum sana.